Tike heykeli. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Tike heykeli, milattan sonra 2. yüzyılda Roma döneminde yapılmış kopya heykeldir. Roma İmparatorluk döneminde, Helenistik dönemden birçok eserin kopyalandığı gibi kopyalanan Tike heykelinin orijinali ise, milattan önce 4. yüzyılda, Yunan döneminde yapılmış fakat günümüze kadar ulaşmamıştır. Tike, hem Yunan mitolojisinde hem de Roma mitolojisinde yer alan bir karakterdir. Roma mitolojisinde Fortuna olarak da bilinen Tike, şans, kader ve şehirlerin koruyucu tanrıçası olarak anılır. Tike, insanların hayatında rastlantısal olaylar, şans, bereket ve felaketlerin yönlendiricisi olarak görülür. Genellikle bir genç kadın olarak tasvir edilen Tike, başında bir taç veya taç benzeri bir süs ile betimlenir. Şehirlerde Tike'ye adanmış tapınaklar ve anıtlar bulunur ve insanlar ona şans, refah ve koruma için dua ederlerdi. Kısacası, Tike, bir kentin servetini ve refahını, kaderini yöneten baş koruyucudur. Fotoğraftaki Tike ise, Prusias ad Hippium antik kentine aittir. Prusias ad Hippium antik kenti, Türkiye'nin kuzeybatısında, Düzce ilinin 8 kilometre kuzeyinde, Akçakoca yolu üzerinde bulunan Konuralp beldesindedir. Prusias ad Hippium antik kenti, ismini M.Ö. 2. yüzyılda bu kenti fetheden Bitinya kralından alıyor. Heykel ise, fetihten önceki ismi olan Yunan kenti Kieros döneminde yapılmıştır. Boyu 2 metre 65 santim olan Tike, bir kaide üzerinde durmaktadır. Tikenin üzerinde bir kiton ve himatyon vardır. Kiton, dikdörtgen bir kumaşın karşılıklı iki kenarının dikilmesiyle oluşan bir giysidir. Zengin bir süslemeye sahip Tikenin başının üzerinde, zeytin yapraklarıyla süslü, şehir surunu temsilen bir taç vardır. Her antik kentte bir tane Tike bulunurdu. Prusias ad Hippium kentindeki Tike heykelini, diğer kentlerdekinden ayıran özelliği ise, sur şeklindeki taçta meyveler bulunmasıdır. Bu da Prusias ad Hippium kentinin, yani günümüzde Düzce şehrinin verimli topraklara sahip olduğunu gösteriyor. Tike heykelinin sol elinde henüz bebek olan Demeter'in oğlu Protos bulunmaktadır. Roma mitolojisinde daha çok Plutus olarak bilinen Plutos, zenginlik ve bereketin kişileştirilmiş halidir. Aynı zamanda tarım ve madenlerin koruyucusu olan Plutos'un varlığı, bereketin ve zenginliğin sağlanması için yapılan ritüellerde önemli bir rol oynamıştır. Tike heykelinin sol elinde bir de bolluk ve beslenmenin simgesi, bereket boynuzu bulunmaktadır. Latincesi cornucopia olan bereket boynuzu, içerisinde genellikle üzüm salkımı, elma, armut, nar, kiraz, şeftali gibi çeşitli meyveler olan boynuz şeklinde büyük bir kaptır. Klasik antik çağda bolluk boynuzu olarak da adlandırılan cornucopia, Latince boynuz anlamına gelen cornu ile bolluk anlamına gelen kopya kelimelerin birleşiminden oluşmaktadır. Tikenin sağ elinde gemi dümeni bulunmaktadır. Fakat sağ kolu dirsekten koptuğu için dümen ve sağ kolunun dirsekten altı günümüze kadar gelmemiştir. Tikenin dümen tutuyor olması, şehirde ekonominin ve özellikle nehir taşımacılığının ileri seviyede olduğunu göstermektedir. Bereketli topraklara sahip olan Prusias ad Hippium kenti, denizden uzak olsa da Melen Çayı üzerinden Karadeniz'e ulaşıp, Karadeniz kıyı kentlerinde yüksek hacimli ticaret yapabiliyordu. Melen Çayı'nın antik dönemde ismi Hippium'du. Böylece Prusias ad Hippium kentinin anlamı, Melen'in kenarındaki Prusias anlamına geliyordu ve antik dönemde diğer 3 Prusias kentinden ayırt ediliyordu.
Tike heykeli 1931 yılında Düzce ilinin Konuralp beldesinde bulunmuştur. O dönemde Düzce'de müze bulunmadığı için heykel İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülmüştür. 2013 yılında ise Müzeler Haftası'nda Düzce Müzesi'ne replikası hediye edilmiştir.